Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş kalpli çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde pembe ve krem tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerimiz hanımlar böyle 2 şiş uzun şişlerle yaptım. 3 numara misinalı şiş de kullanabilirsiniz. Hemen patiğimi göstereceğim. İşte hanımlar, patiğimiz bu şekilde. Makosen tarzı çok güzel bir patik oldu. Önünde kalp detaylarım var. Patiğimizin tabanı bu şekilde. Hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu nedenle kullanımı da çok rahat hanımlar. Patiğimizin arkasında şöyle bir yükseklik görüntüsü oluşturdum. Patik ayağımıza tam otursun diye. Patiğimiz böyle oldu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Hemen patiğimize başlamak istiyorum. Hanımlar, patiğimizi şu bölümden başlayacağız. Bu kenarını yaptıktan sonra üst bölümünü, sonra bu ucunu, ardından tabanımızı ve topuğumuzu yaparak patiğimizi sonlandıracağız. Pembe ipim ile başlıyorum. Öncelikle pembe ipimin ucunda bir miktar bir ip bırakacağım. Şöyle 1 metre kadar bir ip bırakıyorum. Patiğime öyle başlayacağım. Şöyle 91 ilmek olarak başlıyoruz hanımlar. 91 ilmek. Bu şekilde 91 ilmeğimi atıyorum. Daha küçük yapmak isteyenler 85 ilmek olarak başlayabilirler. Tek sayı olması önemli. 41, 40, 41 numara yapmak isteyenler de 93 ya da 95 ilmek olarak başlayabilirler. Bu şekilde hanımlar patiğimize başlıyoruz. Şimdi hep birlikte ilmeklerimizi atalım gelelim. Evet hanımlar, 91 adet ilmeğimi attım ve geldim. Bu başlangıç ipimizin ucuna şu kadar bir ip kaldı. Bu ipimizi kesmeyeceğiz hanımlar. Yine kalan ipimiz beklesin. Taban yaparken aynı ipi kullanacağız. Şöyle bir sardım. İp uzun kalıp da elime takılmasın diye. Şimdi bu bölümde haroşa örgü uygulaması yapıyoruz hanımlar. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı oluşturabilirsiniz. Bu aşamada ilk ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi yani haroşalı olacak şekilde düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar bu bölümde tamamen haroşa örgü uygulaması yapıyoruz. Bu böyle ilmeklerimizin tamamını düz öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar haroşa olarak örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde artık ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Bu başlangıç ipimiz eğer ki sol tarafta kalıyorsa ön yüzdeyiz demektir. Buraya baktığımız anda hanımlar burada bir diş haroşamız oluştu bile. Buradaki haroşalarımıza devam edeceğiz. Yine ilmeklerimizi ben hem arka yüzde düz örgü örüyordum. Dediğim gibi sizler her iki tarafta da ters örgü örerek haroşalarınızı yapabilirsiniz. Yine bu şekilde sıra sonuna kadar ilmekleri düz öreceğiz. Arka yüzde yine haroşa olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. Bu şekilde devam edecek. Şuraya şöyle baktığımız anda burada bir diş haroşamız oluştu. Ben patiğimin şu bölümüne hanımlar toplamda 8 diş haroşa olana kadar ördüm. Sonra ön kesimini yaptım. Şimdi hep birlikte bu bölümde 8 diş haroşamız olana kadar patiğimizin bu kenar kısmını örelim gelelim, ardından birlikte bu üst bölümün ayrımını birlikte yapalım. Evet hanımlar, 8 diş haroşam olana kadar ördüm geldim. Sayalım: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi şu bölümden gelerek patiğimin bu üst bölümünü yapacağım. Şu kenarda 25 ilmek var. Şu kremli olan bölümde 13 ilmek var. Şu orta kısım 15. Diğer tarafta da 13 tane krem olacak şekilde ayarlayacağız. Şöyle ki öncelikle ilk 25 ilmeğimi bu renkli ipimle öreceğim. İlk 25 ilmeğimi, kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 ilmeğimi bu pembe ipimle ördüm. Sonrasında krem ipimi ekleyeceğim bu orta kısma. Şöyle krem ipimle hanımlar 13 ilmek öreceğim. Bakın şu birinci ilmeğim. Hemen krem ipimin ucunu burada bu renkli ipime bağlayacağım. Burası sökülmesin, sağlam olsun diye. Buradaki ipimiz hanımlar, bu pembe ipimiz bekleyecek. Sonrasında patiğimizin şu bölümünü yaparken yine aynı ipi kullanacağız.
İlmeklerimi şimdi krem ile düz olarak örüyorum hanımlar. Birinci ilmeğimi örmüştüm. 2, 13 ilmek öreceğim bu şekilde. Şu üçüncü ilmeğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ilmek ördüm. 13 ilmek şu kenarımız oluyor hanımlar. Hemen şöyle göstereyim. Şu kenarımız oluyor. Buradan yeri belli olsun. 13 ilmeğimizi ayırdığımız yer diye bir tane şu araya şöyle ip koyacağım. İlmek arasındaki yer belli olsun diye. Şimdi patiğimizin ön bölümü içinde 15 ilmek öreceğim. Bu orta kısmı içinde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bu orta kısma da hanımlar gördüğünüz gibi 15 ilmek ördüm. Tekrardan buraya bir ip koyuyorum bu orta kısmı ayırmak için. Diğer kenarımızda da yine 13 tane ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ilmek ördüm. Bu kısımda da hanımlar şu kenarda da yine 25 ilmek kalacak. Bu kenarda olduğu gibi sayalım. 5, 10, 15, 20, 25 ilmeğim kaldı. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön bölümde kesimlerimize de başlayacağız artık. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sayarak gidelim hanımlar. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 ilmek örüyorum. 13. örerken bakın şu önden ikisini kesiyorum. Bu orta kısımdaki şu bölümdeki ilk kesimimizi yaptık. İlmeğimi kestim. Şimdi kestiğim ilmekle birlikte toplam 15 ilmek olacak. Bakın kestiğim ilmek şu kesim yaptım. Bu ilmekle birlikte yine sayarak gideceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve buradaki 15. ilmeğimi örerken şu öndeki 2 ilmeğimi arka yüzdeyim tersten kesiyorum. Artık bu orta kısımdaki şu ipleri kaldırabilirim. Orta kısımdaki 15 ilmek üzerinden işlem yapacağız hanımlar. Şimdi geri döneceğiz. Bu aşamada artık kalp modelimizi de başlayacağız. Ortadaki 15 ilmeği öreceğiz. Yanlardan da ilmeklerimizi keseceğiz. Bu bölümde hanımlar kalpleri yapmak için öncelikle yine bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinciyi ördüm. Üçüncü ilmeğimi de ördüm. Şimdi kalbimi yapmak için de pembe ipimden şöyle ortalama 2 metre kadar 2-2,5 metre kadar bir pembe ip kesmiştim. Bu ipimle kalplerimi yapacağım. Bir tane pembe örüyorum. Kalbimiz 3 sıradan oluşuyor. Hemen pembemi örer örmez pembe ipimin ucunu kremime bağlıyorum. Buraya 2 tane düğüm atıyorum. İlk kalbimizi yaptık. Toplamda 3 tane kalp var patiğimizin üst bölümünde. 3 tane krem örüyorum. Bir tane pembe. İkinci kalbimizi de yaptık. Tekrardan 3 tane pembemi örüyorum. Bir tane krem. Şimdi bu aşamada sayalım hanımlar. Kenarda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek örüyoruz. 15.yi örerken öndeki 2 ilmeği kesiyoruz hanımlar. 15. ilmekte kesimimizi yapıyoruz. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Şimdi arka yüzdeyiz. Kalbimizin ikinci sırasını yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi ters olarak örüyorum. Ardından şöyle kremin altından geçirerek çaprazlamasına pembe ipimi aldım. Buraya 3 pembe örüyorum. Kalbimizin ikinci sırası. Yanına bir tane krem. 3 tane pembe örüyorum. Yanına bir tane krem. Tekrardan 3 tane pembemi örüyorum. Bakın hanımlar ortadaki o 15 ilmeğimiz ile şu kenar arasında bir ayrık bir görüntü var. Bu aşamada bu ayrık görüntüden itibaren bu orta kısımda 15 ilmek vardı. Bakın 3 pembeden sonra bir krem ördüm. Bu 14. ilmeğim oluyor. 15.yi örerken yine bakın şu şişimizden de bir ilmek alıyoruz. Şöyle. İkisini birlikte tersten keserek örüyoruz. Arka yüzdeysek kesimi tersten yapıyoruz. Ön yüzdeysek kesimi düzden yapıyoruz. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinciyi ördüm. Kalbimizde 3. sıramızı yapacağız. Çaprazlamasına şöyle pembe ipimi elime aldım. Bir pembe,
bir krem, bir pembe, bir krem, bir pembe, bir krem, bir pembe, bir krem, bir pembe, bir krem ve sonuncu pembe ilmeğimi de pembe ile örüyorum. Ardından tekrar krem ipimi aldım. Yanına bir tane krem ördüm. Bakın bu orta kısmın son ilmeğine geldik. Bu sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Bu kesme işlemine şuradaki krem ilmekler bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Kesimden sonra tekrar geri döndük. Kalbimizi bitirdik. Her iki sırada bir kalp kuracağız. Kalpten sonra arka yüzde ilk sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımda 14 ilmeğimi öreceğim. Bakın pembe kalbimizi yapmıyoruz. 14 ilmeğimizi örüyoruz. 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bakın buradaki sonuncu ilmeğimizi örerken şişimizden de bir ilmek alıyoruz. İkisini tersten kesiyoruz. Şimdi geri döndük. Tekrar ön yüzdeyiz ve kalbimizde de kalbimizden sonraki ikinci sıramız hanımlar. Bu iki sıra düz öreceğiz. Sonra bir diğer kalbi başlatacağız. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu üst bölümde son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 14 ilmeğimi öreceğim. 15.yi örerken kesimimi yapacağım. Bakın üst bölümde şu ayrık bir görüntü var. Yeri belli. Bakın sonuncu ilmeğimi örerken şu şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Patiğimizin hanımlar üst bölümü bu şekilde oluşacak. Bakın bir tane kalbimizi bitirdik. Kalpten sonra da arka yüzde ters, ön yüzde düz olacak şekilde iki sıra ilmeklerimizi ördük. Şimdi arka yüzde ikinci sıra kalplerimizi de başlatacağız hanımlar. İkinci kalbi de arka yüzde kurmaya başlıyoruz. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi ve üçüncü ilmeğimi ters ördüm. Şimdi ilk kalbin hizasından aynı şekilde arka yüzde ikinci kalbimizde kuruyoruz. Bu kenarda 3 ilmek krem ördükten sonra buraya bir tane pembe örüyorum. Tekrar kremimi aldım. 3 krem, 1 pembe, 3 krem, 1 pembe. Bakın 3. kalbimi de yaptım. 2 tane kremimi örüyorum. Bu üst bölümdeki sonuncu kremimi örerken şişimden de bir ilmek alıp ikisini tersten keserek örüyorum hanımlar. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz. İlk kalbimizi ön yüzde kurmaya başlamıştık. İkinci kalbimizi de arka yüzde kurmaya başladık. Ki ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Ardından pembe ipimi şöyle çaprazlamasına aldım. Kremin altından geçirerek. Kalbimde ikinci sıra. 3 pembe, 1 krem, 3 pembe, 1 krem ve 3 tane pembe örüyorum. Ardından krem ipimi şöyle elime aldım. Yanındaki bir kremimi yine ördüm. Sonuncu kremimi de yine şöyle ilmeğimin yönü düzgün gelmediği için düzelttim. Şişimden bir ilmek alarak kesimimi yaptım. Şimdi geri dönüyoruz. İkinci kalbimizde üçüncü ve sonuncu sıramızı yapacağız hanımlar. Her iki sırada bir kalp kurulumu yapıyoruz. Şimdi kalbimizde son sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters ördüm. Ardından yine şöyle pembe ipimi elime alıyorum. Buraya bir pembe. Şu ortanca ilmeğim krem olacak. Şöyle ilmeğimi düzelteyim. Yarım ilmek almak istemiyorum. Bir pembe. Bir krem. Bir pembe. Bir krem. Bir pembe. Bir krem. Bir pembe. Bir krem, bir pembe, bir krem, bir pembemi ördüm. Ardından krem ipimi elime alıyorum. Yanındaki bir tane kremimi krem ile ördüm. Bu sonuncu ilmeğimi örerken de 15. ilmeğimi şişimden bir adet ilmek alıyorum. Arka yüzde olduğum için tersten kesimimi yapıyorum. Yine ikinci kalbimizi de bitirdik hanımlar. 2 sıra ilmeklerimizi krem ipimizle ördükten sonra 3. kalbimizde yapacağız. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 14 ilmeğimi öreceğim. 15. de yine kesimimi yapacağım hanımlar. Üst bölümde son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın üst bölümde burada son bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimimi yaptıktan sonra yine geri dönüyorum. Arka yüzdeyim hanımlar. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Üst bölümde son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yine kesimimi yapacağım.
Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini tersten kesiyorum. Şöyle baktığımız anda hanımlar artık ön yüzdeyiz. Ön yüzde yeniden 3. kalbimizi başlatacağız. İlk kalbimizi nasıl yaptıysak 3.'yü de aynı şekilde yapacağız. 3. kalbimiz bittikten sonra 4. kalbimize başlayacağız. 4. kalbimizi ördükten sonra yine 2 sıra krem ipimizle örüp 5. kalbimizi bitireceğiz. 5. kalpten sonra hanımlar artık bu kenarlarda krem ipte kalmıyor. Krem ilmeğimizde kalmıyor. Krem ilmekler de bitiyor. Zaten biz bu kesme işlemini şuralardaki krem ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kalp modelinde aynı şekilde kuracağız hanımlar. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu üst bölümünü tamamlayalım. Gelelim ardından patiğimizin şu bölümüne birlikte başlayalım. Evet hanımlar, bu kenarlardaki krem ilmeklerin bitene kadar patiğimin ön bölümünü bu şekilde ördüm. 5 tane de kalbimi tamamladım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi yapacağımız işlem şu. Krem ipimizi bırakacağız. Pembe ipimizle devam edeceğiz hanımlar. Bu bölüme haroşalarımızı örmeye devam edeceğiz yine pembe ile. İlmeklerimin hepsini pembe ipim ile düz yani haroşa olacak şekilde örmeye devam edeceğim burada. Bu aşamada hanımlar şu krem ipimizin ucunu şu bağladığımız yerde ucumuz vardı. Buna şöyle yeniden bağlıyorum. Artık krem ipimi keseceğim. Şöyle 2 tane buraya sıkı bir düğüm attım. Krem ipimin ucunu kesiyorum. İlmeklerimizin tamamını bu aşamada şöyle iplerimizin ucunda gizleyerek götürüyorum. Pembe ipim ile haroşa olacak şekilde yine örüyoruz. Burada haroşalara devam edeceğiz hanımlar. Bakın şu bölümdeki haroşaları yapacağız. Öncelikle hemen şuradaki ilmeklerimi öreyim. Şuradaki son krem ilmeğimi de ördükten sonra şu kenarda delik bir görüntü oluşmasın diye alttan şu arka bölümden hanımlar şöyle bir ilmek alıyorum ve bu ilmekle bu sıradaki ilmeğimi pembe ilmeğimi ikisini birlikte örüyorum. Maksat burada delik görüntü oluşmasın. Şimdi sıra sonuna kadar yine ilmeklerimizi bu şekilde haroşa olarak öreceğiz. Kenarlarda 15'er ilmeğimiz vardı. Pardon, kenarlarda 25'er ilmeğimiz vardı. Orada da 15 ilmeğimiz oldu. 65 ilmeğimiz var toplamda şu anda bu bilek bölümünde. Tekrardan geri döneceğiz hanımlar. Yine bu arka yüzde de ilmeklerimizi tekrardan haroşa olacak şekilde öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine diğer ilmeklerimi bu şekilde haroşa olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz hanımlar. İlmeklerimizin tamamını. Şu aralardaki ilmeklerim dahil hepsini örüyorum. Diğer kenardaki 25 ilmeğimi de yine aynı şekilde örüyorum. Bu aşamada uzun şişlerle rahat edemediğim için normal kısa iki şişe geçtim. Misinalı şişlerle de rahatlıkla yapılabilir bu patik. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Şöyle baktığımız anda hanımlar şu bölümde bir diş haroşamız oluştu. Burada toplamda 3 diş haroşamız olacak. Bu orta bölümde 3 diş haroşamız olana kadar ilmeklerimizi bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın şurada 3 diş haroşam olana kadar ördüm. Şimdi ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimizi kesiyoruz. Çok sıkı bir kesim yapmayalım. Çok gevşek de olmasın. Orta halde bir kesim yapıyoruz burada. Bu şekilde ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak kesiyoruz. Bildiğiniz farklı kesim yöntemleri varsa onları da kullanabilirsiniz hanımlar. Bu şekilde. Şimdi ilmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar bu şekilde keselim ve gelelim. Evet hanımlar, bakın buradaki ilmeklerimin hepsini kestim. Şurası sıkı olsun diye şöyle 2 tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Patiğimizin bu bölümünü tamamladık. Şimdi tam olarak şu bölümünü yapacağız hanımlar. Krem ipimizle yapıyoruz orayı da. Şöyle ilmekler çıkaracağız buralardan. Bakın şu 15. ilmeğim buradaydı. Şu krem olan ilmeğin hizasından bakın. Tam üstte şöyle hesaplayınca şuraya denk geliyor.
Kesim yaptığım yer şurası. Şuraya denk geliyor. Bakın. Buradan girerek aslında alttaki krem ipimizi kesmesek de olurdu. Diğer patimi yaparken kesmemiştim ama video esnasında unuttum. Neyse sorun değil. Bu şekilde yeniden bakın kenar ilmek yerlerine girerek 15 tane ilmek çıkaracağız buradan krem ipimiz ile. Şöyle hemen 2 ilmek çıkarttıktan sonra krem ipimin ucunu şurada kendine bağlıyorum. 2 tane sıkı bir düğüm attım. 2 ilmeğim oldu. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek 15 ilmeğimi çıkaracağım bu şekilde. Şu 3 ilmeğim şu ipimin ucunda gizleyerek götüreyim. Sonradan gizlemeyle uğraşmayalım. Bakın ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Tığıyla daha kolay çıkacak sanırım. Şu 3. ilmeği, 4. ilmeğim pardon. Şu 5. ilmeğim. Şu 6. ilmeğim. Şöyle tığ yardımıyla çıkaracağım. 7. ilmeğim. 8. ilmeğim. Şu ilmeğimi şişime alıyorum. Şu 9. Niye çıkaramadım? Diğerini çıkartmıştım rahatlıkla ama bu tabi sorun yaşadım. Galiba sıkı kesmişim biraz. 3, 6, 9, 10 oldu. Şu 11. ilmeğim. Şu 12. ilmeğim. 13. ilmeğim. Şu 14. ilmeğim. Şu da 15. ilmeğim. Bu bölümden şu bölümden 15 ilmek çıkarttık hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Burada lastik uygulaması yaptım ben. Bir düz bir ters. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters. Arka yüzde bu şekilde sıra sonuna kadar bir düz bir ters olacak şekilde ilmeklerimi öreceğim. Şu ters ilmeğim. Şu düz ilmeğim. Bir ters. Bir düz. İlmeklerimin yönü düzgün gelmedi. Düzelterek örüyorum. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz ve sonuncu ilmeğim ters denk geldi. Ters olarak ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde hanımlar ters ilmeklerimizi ters öreceğiz. Düz ilmekleri örmeden alacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Ön yüzde lastiğimi bu şekilde yapıyorum hanımlar. Ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeklerimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Sonuncu ilmeğim düz olarak ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmekleri yine gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Arka yüzde ilmeklerin tamamını gördüğümüz gibi örüyoruz. Ön yüzde sadece düz ilmekleri örmüyoruz. Ters ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters denk geldi. Ters olarak ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz yine. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi ters ördüm. Düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi bir düz bir ters olacak şekilde gördüğüm gibi örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyim. Yine bu aşamada tekrardan ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tersimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Tersimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar geri döndüm. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz hanımlar. Ön yüzde de kesimimizi yapacağız artık. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Önde 1, 2, 3, 4 tane düz ilmek görüntüsü var. Ben diğer patiği bu kadar yapmıştım. Bunu da aynı şekilde yaptım. Şimdi ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak yine kesiyoruz hanımlar. Şöyle sırasıyla ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak kesiyoruz. Patiğimizin üst bölümünü de kesimden sonra tamamlamış oluyoruz. Ardından tabanımıza geçeceğiz hanımlar.
Görüldüğü üzere patiğimizde dikiş falan yok. Sonuncu ilmeğimi de yine kestim. Buraya en son şöyle 2 tane sıkı bir zincir çekip krem ipimi kesiyorum. Artık krem ipimizle işimiz kalmadı. Patiğimizin bu üstündeki bölümü de yaptık. Şimdi tabanımızda hanımlar ilmekler çıkaracağız ilk başladığımız yerlerden. Hemen şurada ipimiz vardı, başlangıç ipimiz. Pembe ipimin ucunu tekrar buraya bağlayacağım. Patiğimize 91 ilmek olarak başlamıştık. 91 ilmek başladığım yerden tekrar 91 ilmek çıkaracağım buradan. Yine hanımlar uzun şişlerimi kullanacağım. Misinalı şişlerle de rahat yapılabilir, fakat ben misinalı şiş kullanamadığım için normal uzun şişlerimle tavanımı yine öreceğim. Başlangıç yerimiz şurası. Buralara girerek şöyle ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle ilmek çıkaracağız. Bakın hemen şu kenarımız biraz sık olduğu için buradan da hemen ilk kenar ilmek yerinden girerek şöyle ilmek çıkartıp şişime takacağım. 91 ilmek başladığımız yerden bu şekilde 91 ilmek çıkaracağız hanımlar. Şu ikinci ilmeğim başlangıç yerine bakın ön yüzden ilmek çıkartıyoruz. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz hanımlar. 3 ilmeğim oldu. 4, şu 5, şu 6, bu şekilde başlangıç yerlerine sırasıyla girerek ilmeğin iki kanadına birden ilmek çıkartıyoruz. Diğer uca kadar çıkartacağız hanımlar. Şimdi hep birlikte başladığımız kadar ilmeğimizi bu şekilde çıkartalım gelelim. Evet hanımlar, toplamda 91 ilmeğimi bu şekilde çıkarttım geldim ve geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimizin hepsini yine haroşa olarak olacak şekilde öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar bu şekilde haroşa olarak olacak şekilde öreceğim. Böyle düz olarak örüyorum. Ön yüze bir diş haroşamız düşecek bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. 91 ilmeğim vardı. Bu burun kısmına 7 ilmek ile başlayacağız. 15 olana kadar artırarak gideceğiz. Öncelikle 91 ilmekten 7'yi çıkartınca geriye 84 ilmeğimiz kalıyor. 84 ilmeği de iki kenara eşit olarak paylaştırınca yanlara 42'şer ilmek düşüyor ilk etapta. Öncelikle ilk 42 ilmeğimizi öreceğiz hanımlar. 42 ilmek. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Bu sağ kenardaki 42 ilmeğimi ördüm. Şimdi patiğimizin burun kısmı için 7 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saydığımız anda hanımlar bu sol kenarda da 42 ilmeğimiz kalıyor. 7 ilmeğimi ördükten sonra burun kısmındaki geri dönüyorum. Bu aşamada ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Burun kısmındaki 7 ilmeğimi bu şekilde öreceğim öncelikle. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi ördüm. Şimdi geri döneceğim. Bu aşamada yanlardan ilmekler ararak tabandaki ilmekleri artıracağız. Öncelikle burun kısmındaki 7 ilmeğimi yine öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimiz hep karşıda oluyor. İkinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Şişimden bir ilmek alarak ortaya ekledim. Ortada 8 ilmeğim oldu. İlmek ekledikten sonra yine geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ortadaki 8 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeğimi ördüm. Şişimden bir adet ilmeği örerek ortaya ekliyorum. Orta kısımda 9 ilmeğimiz oluyor. İlmek ekledikten sonra yine geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Şu üçüncü ilmeğim 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şişimden bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 10 ilmeğimiz oldu. 15 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Yine geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. ilmeğimi ördüm. Şişimden bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 11 ilmeğimiz oldu. Yine geri dönüyorum. İpim karşıda. Öncelikle 11 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şişimden bir ilmeği örerek ortaya ekledim. Ortada 12 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm. Şişimden bir ilmek ortaya ekliyorum. Örerek 13 ilmek oldu. Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Öncelikle 13 ilmeğimi öreceğim. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek ördüm. Bir ilmek de örerek ekliyorum. 14. Geri dönüyorum. Son kez ilmek işlemini yapacağız. İlmek ekleme işlemini yapacağız. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bir ilmek daha ekleyerek örüyorum. 15. Artık bu orta kısımda 15 ilmeğimiz oldu hanımlar. Bakın burada ayrık bir görüntü var. Yeri belli. Artık bu kısımda kesimlere başlayacağız. Yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpimiz karşıda. İkinci ilmeği örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmeğimizi örüyoruz. Bu tabandaki 15. yani sonuncu ilmeğimizi örerken şişimizden de bir ilmek alıyoruz. İkisini kesiyoruz. Kesimden sonra geri dönüyoruz hanımlar. Bu şekilde devam edecek. İpimiz karşıda olacak. 14 ilmek öreceğiz. 15. de kesim yapacağız. Bakın 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek örüyorum. 15.yi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Tekrar kesimden sonra geri dönüyoruz. Tabanda son bir ilmek kalana kadar örüyoruz. Sonuncuyu örerken kesim yapıyoruz. Bu aşamada her sırada ilmek saymaya gerek yok. Bakın taban ile kenarlar arasında şöyle ayrık bir görüntü var. Burada son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncuyu örerken kesim yapacağız. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Sonuncuyu örerken şişimden de ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. Yine burada bakın ayrık bir görüntü var taban ile kenar arasında. Burada son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu şekilde son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani 14 ilmeğimi öreceğim. 15. de kesim yapacağım. Bakın tabanımda son bir ilmek kaldı. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Geri döneceğiz. Bu şekilde ilmeklerimizi kesmeye devam edeceğiz hanımlar. Bakın patiğimizin tabanı bu şekilde oluşacak. Biz bu işleme sağ ve sol şişimizdeki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz bu kesme işlemine. En son kesimlerden sonra şişimizde sadece taban için kullandığımız 15 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte sağ ve sol şişimizdeki ilmekler bitene kadar patiğimizin tabanını 15 ilmek üzerinden sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını 15 ilmek olarak ördüm geldim. Kenarlardaki ilmeklerimiz bitti. Sadece tabanda kullandığımız 15 ilmek kaldı ve bu 15 ilmekle de patiğimizin arka bölümünü öreceğiz şimdi. Bu aşamada yine yapacağımız işlem şu. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi normal haroşa olarak öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Ve 14 ilmeğimiz kaldı. Bu aşamada hanımlar kenarlardan, sıradaki kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Bakın ilk kenar ilmek yerimiz burada. İlmeğin iki kanadına girerek bir ilmek çıkartıyorum. Tekrar 15 ilmeğimiz oluyor. Yeniden geri döndüm. İpim yine karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim.
Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Yine ikisini keserek örüyorum. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken geri dönüyorum. Ön yüzde ilmek çıkarıyorum. Buradaki bakın kenar ilmek yerimiz şurada. Buraya girerek şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. İlmeğin 2 kanadına birden giriyoruz. İlmek çıkartıyoruz. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Patiğimizin arkasını örerken bu kenarları da eklemiş oluyoruz böylece. Bakın burada yine son 2 ilmeğim var. İkisini keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerime girerek ilmek çıkartıyorum. Geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum. Burada ön yüzde ilmek çıkartıyorduk. Geri döndüm, ön yüzdeyim ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrardan 15 ilmeğimiz oldu hanımlar burada. Yeniden ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Patiğimizin arkası böyle yapılacak hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeğimizi keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Yine gördüğünüz gibi son 2 ilmeğimi kesiyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkası böyle yapılıyor. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine kadar, buraya ve buraya gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü sizlere gösterdiğim gibi son kenar ilmek yerine gelene kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerine gelene kadar patiğimin arka bölümünü bu şekilde ördüm geldim. Şimdi patiğimizin arka bölümünde şöyle yüksek bir görüntü oluşturacağız. Bunu da şöyle yapıyoruz. 15 ilmeğimiz vardı. Öncelikle şu başlangıç ipim de burada kaldı. Kesim ipim. Onu da gizleyerek gidiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Ardından öndeki 2 ilmeğimi şöyle keserek örüyorum. Bakın burada bir kesim yaptık. Şimdi son 4 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Diğer kenardan da kesimimi yapacağım. Arkada biraz yüksek bir görüntü elde etmek için bu şekilde kesim yapıyoruz. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Geri dönüyoruz. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde kesim işlemi yapmıyoruz hanımlar. İlmeklerin tamamını normal haroşa olarak örüyoruz. Şu anda şişimizde 13 ilmek kaldı. 2 ilmek eksildi kesimlerden dolayı. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Kesimlere devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Ardından şu öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Şimdi son 4 ilmeğimi kalana kadar öreceğim. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kalan 2 ilmeğimi normal haroşa olarak örüyorum. Geri dönüyoruz. Yine arka yüzde kesim işlemi yok. İlmeklerimizi normal haroşa olarak arka yüzde örüyoruz. Sadece ön yüzde kesim yapıyoruz. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz. Kesimlere devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Ardından öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Tekrar son 4 ilmeğim kalana kadar ördüm. Bakın öndeki 2 ilmeği tekrar kesiyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Baktığımızda da burada 9 ilmeğimiz kaldı. 7 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde 9 ilmeğimin tamamı haroşa olarak örülecek. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Yanına 1 ilmek daha ördüm. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. Yine öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Şişimizde 7 ilmek kaldı. Arka yüzde 7 haroşamı normal öreceğim. Ardından da kesimimi yapacağım. Sonuncu ilmeğimi de ördükten sonra geri dönüyorum. Şimdi ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum hanımlar. Şöyle. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da yine kestim. Bu aşamada tığımı alacağım. Hanımlar patiğimin kenarına böyle sık iğne yöntemi kullanarak bir sıra kenar oyası yaptım. Öncelikle ilmeğimi şu dibine şöyle bir sabitliyorum. Sonraki sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek normal sık iğne yapıyoruz hanımlar. Şu şekilde çok sıkarak yapmayalım. Gevşek bir sık iğne olsun. Ayağımız gireceği için bu bölümden bilek bölümü olduğu için buraların çok sık olması çok da iyi olmaz. Ayak rahat girmez. Bakın sıradaki kenar ilmek yerlerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek bu şekilde sık iğnemizi yapıyoruz.
Hemen sıradaki kenar ilmek yerine girdim. İlmek çıkartarak tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Bu şekilde hanımlar sık iğne yöntemiyle patiğimizin bu kenar bölümünü yapıyoruz. Sırasıyla bu şekilde giriyoruz. Şöyle böyle devam ediyor hanımlar. Biz bu işleme patiğimizin çevresinde devam edeceğiz. Buraya kadar öreceğiz. Sonra kremli olan bölümlerde de bakın aynı şekilde sık iğnemizi yapacağız. Burayı bu şekilde dolandıktan sonra diğer kenara geçeceğiz. Ve ilk başladığımız yere kadar, buraya gelene kadar kenar oyamıza bu sizlere gösterdiğim gibi devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin çevresini bu şekilde dolanalım ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin çevresini bu şekilde sık iğne ile dolandım geldim. İlk başladığım yere kadar sık iğnemi yaptım. En son buraya bir tane sıkı bir zincir çekiyorum ve ipimin ucunu artık kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Ardından patiğimize birlikte bakalım. Hemen şöyle arka ilmek aralarından geçirerek şöyle düğümleyerek ipimin ucunu bir güzel gizleyeceğim. Böyle sıkılayarak gizliyorum ki açılmasın, sağlam olsun. Şöyle. Evet hanımlar, görüntü itibariyle patiğimiz böyle. Haroşa örgü olduğu için çok esnek, ayağı saran bir model oldu. Hemen bir de makine ayağıma giydireyim hanımlar. Bir de ayağımızda görelim patiğimizi. Ayaktaki duruşuna bakalım birlikte. Çok güzel, çok şık bir patik oldu. Dikişsiz, 2 şiş. Hoş bir model. 5 şiş patik yapamayan hanımlar için de iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum. Ben beğenerek, severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Evet, patiğimizi şöyle güzelce ayağıma da giydirdim. Bu şekilde göstermek istiyorum. Ön bölümü bu şekilde çok zarif durdu. Patiğimizin kenarları, tabanımız, arka bölümü bu şekilde oldu. Görüldüğü gibi çok şık, çok zarif ayakkabı tarzı bir model. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.